Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımızı balık burçları için kapattım. Bakalım sevgili duygusal, Zodyak'ın en duygusal burçlarından olan balık burçlarının falında bu ay içerisinde neler çıkacak? Bakalım yavaş yavaş açalım falınızı. Şöylece bir bakalım. Siz de hep birlikte bir bakın, inceleyelim. Sonra da yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım. Benim göremediğim yerler olursa siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bence bu ay içerisinde, sanki geçtiğimiz ay içerisinde böyle çok duygusal davranıp bir şeye üzüldüğünüz, ağladığınız, gözyaşı dökmüş olduğunuz bir şey var. Ve sanki bu ay içerisinde de böyle onun için içlenebilirsiniz. Böyle geçen aydan kalmış bir konuyla ilgili gözyaşınız hala devam ediyor olabilir ama o konuyla ilgili güzel bir gelişme olacak. Eğer ki ilişkinizde bir sorun varsa, bir problem varsa, geçen aydan devam eden ve hala bu ay içerisinde, ya da maddi sorunlarınız vardır, işsizlik vardır. Yani bir şeye gözyaşı dökmüşsünüz, bir şeyi çok fazla içerlemişsiniz. Böyle bu konu bu aya da uzamış, sanki devam ediyor ama o konuyla ilgili güzel bir yol alacaksınız. Temiz bir yolunuz açılmış. Yani böyle karamsar ve ağladığınız, bakın şurada bir sorunuz var ve gözyaşı akıtıyorsunuz ama bir temiz yolunuz olacak. Belki yeni bir iş görüşmesine gidebilirsiniz ya da ilişkinizle ilgili yeni bir yol çizebilirsiniz. Bazen yeni kararlar alınabilir, aynı kişiyle farklı yollar alınabilir. Tabii iki taraf da bunu isterse. Böyle bir temiz, aydınlık bir yolunuz olacak. Böyle karanlığını yaracak sanki ve biraz rahatladığınız bir sürece gireceksiniz. Biraz daha keyifli bir zaman diliminde olacaksınız sanki. Bakalım başka neler çıkmış. Sanki böyle bir sürü hayaller, bir sürü planlar çıkmış. Sanki böyle şu şöyle olunca hayal gibi olur. Sanki böyle geceye yattığınızda hani böyle uyumadan uzun uzun hayaller kurdunuz. Böyle hep böyle kafanızda bir şeylerle, hayal gücünüzün çok geniş olduğu bir dönemde olabilirsiniz. Hep olmasını istediğiniz şeyleri çok fazlasıyla hayal ediyor olabilirsiniz. Bu istediğiniz şeylerle ilgili sanki böyle çok büyük bir duada bulunmuşsunuz. Çok büyük bir isteğiniz olmuş. İsminde ya da soy isminde, bakın bu istediğiniz hayalleriniz ve dualarınızın içerisinde sıkıntının içerisinde bir E harfi belirmiş. Buradan bakınca böyle bir E, buradan bakınca bir M harfi sanki. Bu istediğiniz şeyle ilgili, o kişiyle ilgili bağlantılı olabilir. E ya da M harfi çıkmış. Ama temiz bir haber alacaksınız. Sanki böyle dualarınız kabul olup böyle gönlünüzün rahatladığı bir ay geçirebilirsiniz. Bakalım. Şurada neler çıkmış. Şurada sanki böyle bir kamyon, daha doğrusu otobüs gibi bir şey var. Önünde de bir kişi. Sanki böyle uzun yola gitmek isteyen biri var hane içerisinde, ya da siz ya da haneden biri olabilir. Biri sanki uzun yola gitmek istiyor ya da biri dışarıya gitmek istiyor. Diyelim ki mesela çocuklarınız var. Çocuklarınızdan birinin uzak bir şehre taşınması, evlenmesi, okula gitmesi durumu olabilir. Ama bakın haneden biri onun önünde duruyor. Otobüsün önünde durmuş, gitmesini engelliyor. Yani ya da ilişki bitmek üzere, bir taraf gidecek ama öbür taraf onun gitmesine izin vermiyor. Siz olabilirsiniz. İlişkide karşı taraf gitmek istiyor olabilir, bitirmek istiyor olabilir ama siz izin vermiyorsunuz. Ya da siz bir anne babasınız. Çocuklarınızdan biri uzaklaşmak istiyor, farklı bir şehirde yaşamak istiyor, okumak istiyor vesaire ama siz onun uzaklaşmasını istemiyorsunuz. Önünde duruyorsunuz, böyle set oluşturmuşsunuz. Arkadaş ortamında da olabilir bu. Arkadaşlarınız sizden uzaklaşıyordur ama siz izin vermek istemiyorsunuz. İkili ilişkilerde sizden uzaklaşmak isteyen insanın önünde durup onun gitmesini engelleyeceksiniz. Belki bu yapacağınız davranışlarla da gerçekten gitmesi gerekmiyorsa, gitmemesi gerekiyorsa belki de bu sizin için iyi olacak. Çünkü siz duygusal insanlarsınız. Siz sevdiklerinizin arkasından çok üzülürsünüz. Onlardan uzaklaşmak size göre değil. Balık burçları çok duygusaldır. Sevdikleri hep yanında olsun ister. Bu ay içerisinde belki de yaptığınız davranışla birlikte huzurlu olacaksınız. Eğer ki hayatınızda sevdiğiniz bir insan varsa, aranız açıksa, bu çocuğunuz da olabilir, arkadaşınız da, eşiniz de. Eğer ki aranız açıksa, bir sorun yaşıyorsanız ve o sorunu hayatınızda büyütüp böyle üzülüyorsanız, belki de bu ay şey yapmanız gerekiyor. Onu kaybetmemek adına kalkıp bir adım atmanız gerekiyor. Belki de bunu simgelemiş bu şekil. Önünde durun derken ilişkinin, sorunun
önünde de durun demek olabilir. Bu sorunun önünde durun ve yapmanız gereken neyse dik durun ve siz engel olun onun gitmesine. Hep karşı taraftan beklemeyelim. Biraz da biz bazı şeylerin böyle akışına bırakmayalım. Bazen akışına bırakmak iyidir ama bazen de eğer ki doğru yerde doğru hamleler yaparsak sevdiğimiz, uzaklaşmasını istemediğimiz insanların gitmesini engelleyebiliriz. Belki de bir adım atmalısınız. Belki de bir şey yapmalısınız. Ve sonrasında mutlu olabilirsiniz. Böyle önünüz ve arkanız tertemiz açık olmuş. Sonra mutlu ve huzurlu olacaksınız. Ve şurada bir çeşme çıkmış hanenin ortasında. Bu içerisinde gelirlerinizde bir artış söz konusu olabilir. Beklediğiniz bir yerden para alabilirsiniz. Beklediğiniz bir işe kavuşabilirsiniz ve düzenli bir maaşınız gelebilir. Ama hanenin ortasında böyle bir çeşmeniz belirmiş. Direkt bir şekilde bu gelirlerinizin artacağını gösterebiliyor. Büyük ihtimalle ya iş ya da işte bir yerden para gelecek. Kiralarınız artabilir. İşte varsa maddi durumunuz, hani böyle malınız, mülkünüz, miras kolaylarınız varsa, ama sanki düzenli bir maaş gibi daha çok gelecek. Böyle büyük bir parça yatırım, mal değil de gelir gibi çıkmış. Şurada da bir anahtar var ve ama bir şeyin yarısı böyle bir başka bir yerde kalmış. Bir şeyi almak, bir şeyi açmak istiyorsunuz. Yani yeni bir işe girmek söz konusu olabilir. Ev ya da araba almak konusu da olabilir. Bir şeyin anahtarını açıp gireceksiniz bir yere ama bir şey var, engel var önünüzde, yapamıyorsunuz. Hani böyle ya maddi bir sorun var ya manevi bir sorun var ama böyle sanki anahtarınızı alıp istediğiniz şeye kavuşamıyorsunuz. Hani yarısı açılacak belki bu içerisinde, yarı engeli aşacaksınız. İşte para ile ilgili bir sorunuz varsa yarısını bu ay halledebilirsiniz ya da başka sorunlarınız varsa ev alıp taşınma konusunda o konunun yarısını halledeceksiniz ve yarısı sanki diğer aya sarkacak. Anahtarınız böyle yarım açık çıkmış ama tam olarak açılmamış. Büyük ihtimalle onunla ilgili de yarım da olsa planlarınızın gerçekleştiği bir ay olacak bu ay. Bir de şurada çok bariz bir şekilde bir ağaç çıkmış. Böyle ağacın gövdesi çok geniş ve dallar budaklar çıkmaya başlamış. Ağaç işle ilgili imkandır, yükseliştir. Eğer ki yeni bir işe girecekseniz ya da bir iş değişikliği yapacaksanız ya da bir yatırım yapacaksınız, bu böyle gövdesi çok geniş bir ağaç çıkmış. Yani böyle kökleri olan büyük bir kuruluş, eski bir kuruluş olabilir. Yani güçlü bir kuruluş. Orada bir işe müracaat edebilirsiniz ve orada güzel bir iş bulabilirsiniz. İş değişikliği yapabilirsiniz ya da daha iyi bir işe geçebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu köklü, uzun yıllardır ayakta duran bir şirket olabilir, bir kuruluş olabilir. Orada bir işe gireceksiniz ve sonra da orada dallanıp budaklanacak. Bakın yeni filizler açmış, böyle dalları var. Sanki orada yeni böyle iş hayatında güzel gelişmeleriniz olacak ve çok güzel, size sevindirici şeyler getirecek bu iş. Para getirecek, güç getirecek, belki kariyer getirecek ama size çok çok iyi gelecek burası. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada bakın böyle iki kişi karşılıklı gelmiş. Bir şey konuşuluyor ama çok da sevimli bir şey konuşulmuyor. Yani iki kişi bir araya gelip böyle kozlarınızı paylaşabilirsiniz. Yani bu iş ortamında olabilir. Uzun zamandır böyle sıkıntıda yaşadığınız bir insan varsa, problem yaşadığınız bir insan varsa ya da çevrenizde ya da ailenizde varsa karşınıza alıp o insanla böyle çok da sevimli olmayacak bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Artık böyle hani bazen bardak taşar ya, böyle tutamadığınız zamanlar gelir. İşte böyle bir zamanda karşınıza alıp o hoşlanmadığınız, sorunlar yaşadığınız insanı karşınıza alıp bir içinizi dökebilir. Bu çok büyük bir tartışma olmayabilir, böyle hararetli bir tartışma olmayacak ama çok sevimli bir konuşma da olmayacak. Zaten balık burçları duygusallar, öyle bağırayım, çağırayım, öfkemi öyle patlatayım tadında değil de biraz daha duygusal, biraz daha sakin anlatıyorsunuz siz genelde. Yine öyle karşınıza alacaksınız ama bu sefer net olacaksınız. Hani ben senin şu hareketlerinden, bu yaptıklarından hoşlanmıyorum dercesine artık ona karşı tepkinizi çok belli edeceksiniz. Böyle karşılıklı bir konuşma olacak. O da belki içini size dökebilir. Sen de bunları yapıyorsun, senin yanlışın da bu.
deyip o da hoşlanmadığı şeyleri anlatabilir ama çok ciddi manada uyarmak istediğiniz biri varsa bu ay içerisinde onu uyarabilirsiniz. Onunla böyle sevimsiz bir konuşma yapabilirsiniz karşılıklı. Ama sonradan içiniz ferahlayacak. Ya evet, içimde tutmadım artık. En nihayetinde bilsin, yaptığı hataları bilsin. Bana bu şekilde yapamaz dediğiniz, belki de böyle bir çizginizi çektiğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Bazı insanlara karşı bir çizgi çekmemiz gerekiyor. Çünkü bazı insanlar bizim iyi niyetimizi yanlış algılayabiliyorlar ve bizim yaşam alanımızın içine giriyorlar. Hak etmediği şekilde hayatımıza müdahale edebiliyorlar. Belki de siz bu sınırları çizeceksiniz ve o kişiye iyi olacak sizin için. Kendinizi biraz daha rahatlamış hissedeceksiniz o kişiye açıldıktan sonra. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Sevgili balık burçlarının. Balık burçları daha duygusal, kalp odaklı yaşar. Yani böyle maddiyatla, mantıkla değil de genellikle kalbiyle, ruhuyla hareket eden insanlarsınız. O yüzden sizin için duygusallık çok önemli. Bakın şurada yine M ve E harfi fincanınızda da çıkmıştı. M ya da E harfi olan isminde veya soy isminde biriyle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Burada böyle celin pozisyonunda bir bebek çıktı hanenin ortasında. Bu bir balığa da dönüşmüş sanki. Güzel bir bebek haberi alabilirsiniz bu ay. Sizinle alakalı ya da çevrenizden biriyle ilgili güzel bir bebek haberi alabilirsiniz. İnsan çıkmış. Bu insan biraz yaşlı, orta yaşın üzerinde. Sanki bu etrafınızda ya da ailenizde bir insan ama böyle bir kamburu çıkmış. Biraz sorumluluklarından artık yorulmuş. Biraz dinlenmek isteyen biri var. Bu kişi sizden yardım isteyebilir. Diyebilir ki artık hani ben çok yoruldum. Bu sorumlulukları artık daha fazla taşıyamayacağım. Hani böyle elini uzatıp sizden hani böyle bir el ver, bana yardım et, destek ver diyebilir. Yani aile büyüklerinden birisinden maddi ya da manevi bir şekilde destek isteyebilir. Çünkü artık sırtı biraz bükülmüş ve yorulmuş bir orta yaşın üzerinde biri çıkmış. Ona yardımcı olabilirsiniz. Belki onun bakımıyla ya da maddi ya da manevi şekilde ona destek olabilirsiniz. Bakalım başka ne çıkmış burada. Bakın iki göz var. İki göz ve sanki bu böyle bir kuyruğu da var. Böyle küçük bir balık gibi de ama bir göz, böyle bir maske gibi de. Biri var sizi, etrafınızda sizi izliyor. Eğer ki bu biraz balık gibi de ama daha böyle küçük bir balık, böyle nasıl söyleyeyim, belki de etrafınızda sizi gözleyen ama sizden hoşlanan, eğer ki bekar bir balık burcuysanız böyle aklı sizde, sizi izleyen birinin varlığını hissedebilirsiniz bu ay. Böyle şaşırabilirsiniz. Bu kişi nasıl yani, benden mi hoşlanıyormuş? Hiç bugüne kadar anlamadım. Hiç belli olmadı ya da o size açılabilir ve ben çok şaşırdım falan diyebileceğiniz bir anda hayatınıza biri girebilir yani. Böyle ne yapmak istediğinize karar veremezsiniz. Hani böyle aşk manası, aşk mı, flört mü, başlasam mı, başlamasam mı? Yani çok sürpriz bir şekilde hiç düşünmediğiniz bir insanın size açıldığını, duyguları olduğunu öğrenebilirsiniz bu ay içerisinde. Böyle gözleri sizde, sürekli böyle bir aslında balık şekline dönüşmüş. Ama hani böyle tam açılamamış. Bu ay bence açılacak o kişi. Onunla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Eğer ki yalnız bir balık burcuysanız. Onun haricinde temiz, güzel bir fal. Umarım her şey gönlünüzce olur. Balık burçları çok duygusal, çok iyi kalpli insanlardır. Hisleriniz çok kuvvetlidir. Bence hislerinizi ve yüreğinizi dinleyin. Gerçekten çok enteresan bir şekilde su burçlarının gönlünden geçen her şey genelde gerçektir. Biriyle ilgili kötü bir şey hissediyorsanız sizler, evet o kişi kötüdür. Bir insanla ilgili ya bu çok iyi bir insandır diyorsanız o iyidir. Ya da bu iş benim için iyidir, iyi olacaktır diyorsanız o işe başlayın. Ya da ilişkiler anlamında da aynı. Bu ilişki benim için iyi olmayacak dediğiniz ilişkilere başlamayın. Çünkü siz gerçekten inanılmaz derecede hissedebiliyorsunuz. İnanılmaz hisleriniz güçlü. Tabii mantık çerçevesinde de değerlendirmeye çalışın. Çünkü bazen duygusallıkla birlikte çok fazla mantığınızı harekete sokamayınca da olaylar için doğru kararlar verilemeyebiliyor. Her şey duygusallık değildir. Bunu da düşünmeniz gerekiyor.
Ama yüreğinizden geçenler Allah'tan ki doğru çıktığı için çok da zorlanmıyorsunuz. Yani çok da yanlışa varmıyorsunuz her zaman, ama şöyle bir gerçek var. Olmadık insanlara çok iyi niyetli olduğunuz ve duygusal baktığınız için prim vermiş olabiliyorsunuz. O yüzden biraz dikkat edin sadece. Bence bu ay içerisinde güzel bir fal çıkmış. İyi şeyler isterseniz, iyi şeyler dilerseniz onlar gerçek olur bence. Sizlerin enerjileri çok güzel, çok yüksek. Güzel düşünün, pozitif düşünün. İstediğiniz her şeyi elde edin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.